Herkese merhaba. Travmaya duyarlı eğitim ortamlarını nasıl oluşturabileceğimizi konuşmadan önce bu modülde travmayı kısaca tanımlamak, travmatik yaşantılar sonrası ne gibi belirtiler görülebileceğini anlatmak isterim. Travma kelimesi Yunanca'daki teiro kökünden türemiştir ve yaralamak anlamına gelmektedir. Güncel psikiyatri tanı kriterleri el kitapçığına göre kişinin yaşamına, fizyolojik bütünlüğüne karşı tehdit oluşturur nitelikte ani olaylara maruz kalması, travmaya bağlı bozukluklar yaşamasına sebebiyet verebilmektedir. Bu travmatik deneyimleri bizzat yaşamanın yanı sıra bunların başkasının başına geldiğine tanık olmak, bir yakınının travmatik olaylar yaşadığını öğrenmek veya travmatik olayların detaylarına farklı kanallarla maruz kalmak da benzer stres belirtileri oluşturabilmektedir. Güncel literatüre göre ise hayati tehdit olsun olmasın, kişinin kısa süreli de olsa baş etme kapasitesini aşan, panik, çaresizlik gibi duygular yaratan olağan dışı tüm olumsuzluklar travmatik olay olarak tanımlanabilmektedir. Terör olayları, cinsel saldırılar, kazalar gibi insan eliyle gerçekleştirilen olaylar kadar bugün etkilerini yaşamaya devam ettiğimiz deprem gibi doğal afetler de travmatik olaylar kategorisindedir. Travmatik olaylar sonrasında olayın doğası, olayı yaşayan kişinin özellikleri ve olay sonrasında kişinin içinde bulunduğu koşullara göre farklı derecelerde stres tepkileri görmek olağandır. Yani travmatik deneyimler karşısında verilen tepkiler kişiye özgüdür. Travmatik olay sonrasında kişilerde ani davranış değişimleri gözlemlenebildiği gibi şok, inkar gibi tepkiler, hafıza problemleri ve bedenin farklı bölümlerinde ağrı, bedene ve çevreye karşı yabancılaşma gibi duyumlar da hissedilebilir. Bahsi geçen tüm bu tepkiler anormal bir yaşantıya verilen normal tepkilerdir. Travmatik olayı takip eden günlerde çoğu kişide uykusuzluk, kabuslar, olayla ilgili anıların rahatsız edici biçimde sık sık hatırlanması, sürekli olarak olayın tekrarlanacağı korkusu, kolay irkilme, çabuk sinirlenme, gelecekle ilgili plan yapamama, olayı hatırlatan durumlarda huzursuz olma ve bu durumlardan kaçınma, çevreye ve başkalarına karşı güvensizlik duyma gibi belirtiler görülebilir. Kişinin hafızası, analitik düşünme kapasitesi, yaratıcılığı gibi eğitim ve iş hayatını doğrudan etkileyecek bilişsel işlevleri bloke olabilir. Ayrıca yaygın olarak flashback olarak da bilinen olayın yeniden yaşantılanması semptomu kişilerin hayat kalitesini oldukça düşürür. Bu yaşantılamalarda travmatik anı istemsizce zihinde canlanır ve olayla ilgili görüntüler veya sesler canlı bir şekilde hatırlanır. Bu anda kişi olayı gerçekten yaşıyormuş gibi hissederek gördüğünü düşündüğü kişilerle konuşabilir, yardım çığlığı atabilir veya ortamdan kaçmaya çalışabilir. Bu yaşantıya yoğun iç sıkıntısı, çarpıntı, terleme, titreme ve nefes alamama gibi semptomlar eşlik edebilir. Tüm bu belirtiler bazı kişilerde birkaç hafta içinde kendiliğinden düzelirken bazı kişilerde aylarca hatta yıllarca sürebilir. Belirtiler bazen travmatik olay olup bittikten aylarca sonra da başlayabilir. Bu semptomların bir aya kadar sürdüğü durumlar akut stres bozukluğu, bir aydan uzun sürdüğü durumlar ise travma sonrası stres bozukluğu olarak adlandırılır. Travma sonrası stres bozukluğu görülen pek çok kişide depresyon başta olmak üzere aynı anda başka birçok psikolojik rahatsızlık da görülebilir. Bunların başlıcaları anksiyete bozuklukları, uyku bozuklukları, aşırı alkol ve madde kullanımıdır. Travma sonrası stres bozukluğunun tedavisi ise mümkündür. Tedavi yöntemleri arasında psikoterapi, ilaç tedavisi ve destekleyici tedaviler yer alır. Psikoterapi sürecinde özellikle bilişsel davranışçı terapi, göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme terapisi, duygu odaklı terapi gibi yöntemler ile kişinin travma sonrası semptomlarını yönetmesine ve yeniden eski hayatına dönmesine yardımcı olunabilir. İlaç tedavisinde ise genellikle antidepresanlar, kaygı azaltıcı anksiyoletikler, uyku ilaçları gibi ilaçlar kullanılır. Ancak bilimsel çalışmalara göre özellikle ağır belirtileri olan kişilerde ilaç tedavisi ve psikoterapinin birlikte yürütülmesi daha etkili sonuçlar vermektedir. Destekleyici tedaviler ise kişinin sosyal destek sistemini güçlendirmek için kullanılan grup terapileri ve destek grupları gibi yöntemleri içerir. Bu gruplarda benzer travmatik deneyimleri paylaşan kişiler bir araya gelerek güçlü bir paylaşım alanı ve destek alanı oluştururlar. Kişilere sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bilgi, kaynak ve yönlendirmeler sağlanır. Travma sonrası stres bozukluğu tedavi edilebilir olsa da yüksek umutsuzluk, güven kaybı ve olayı hatırlatacak her türlü aktiviteden kaçınma isteği kişilerin profesyonel yardım almasının önünde büyük bir engel oluşturur.
Kişilere büyük sıkıntılar yaşatan, akademik ve sosyal işlevlerinin düşmesine sebep olan bu bozukluğun sosyal çevre tarafından fark edilmesi ve kişinin destek almaya yönlendirilmesi için semptomların herkes tarafından tanınması oldukça önemlidir. Ayrıca kişiye sağlıklı koşullar ve ihtiyacına uygun destek sağlandığı takdirde kişinin travmatik olayı anlamlandırmaya ve yönetmeye çalışırken verdiği uğraş kendisine yeni baş etme becerileri, yeni perspektifler ve zihinsel esneklik kazandırabilir. Kısaca travmatik yaşantı sonrası kişiler benzer sorunlarla karşılaştıklarında onları çözebilecek problem odaklı çözüm üretme yollarını ve stres ile başa çıkmayı öğrenebilirler. Buna literatürde travma sonrası büyüme denir. Öğrencilerimizin bu süreci en az psikolojik yaralanma ile atlatması ve en yüksek seviyede psikolojik dayanıklılık geliştirebilmeleri için eğitmenlerine büyük bir pay düşmektedir. Okullarda ve üniversitelerde travma duyarlı sınıflar ve topluluklar yaratmak bunun için en sağlıklı başlangıçtır.